Hiç düşündünüz mü hayatımızdaki sistemleri biz mi yaratıyoruz yoksa sistemler mi bizi yaratıyor? Bir sistemin içinde kendi değerimizi nasıl şekillendirdiğimizi konuşacağım bugün. Ya da çoğu zaman aslında kendi değerimizi şekillendirmekten daha çok sistemin bizim için ördüğü değerleri yaşıyoruz. Eğer tabii ki birazdan üzerine konuşacağım sistem düşünme kabiliyetini kullanmıyorsak, sistemin bizim için şekillendirdiği değerlerden seçiyoruz ve düşünmeden bunu otomatik olarak yaşıyoruz genellikle. Aslında sistem düşüncesi benim hayatımın çok içinde, kişisel yolculuğumun merkezinde diyebilirim. Çünkü sistem düşüncesi üzerine tez yazıyorum şu anda. Ama hayatıma açıkçası beklemediğim bir alandan girdi. Bu kadar merkezine yerleşeceğini bilmiyordum tez üzerine seçtiğim bir metodolojinin. Hayatımı şekillendirdi diyebilirim. Hayata bakışımı ve sorgulayışımı. Bir yandan çok çeşitli ilgi alanlarım olduğu için aslında bazen hepsini bir araya getirmekte zorlanıyordum zaman zaman. Ama bu sistem düşüncesiyle birlikte hem analitik hem de her şeyin yerli yerine oturduğu bir metodoloji, her şeyi yerli yerine oturtan bir metodoloji oldu benim için. O yüzden burada sizinle de paylaşmak istiyorum. Peki şimdi neden gündeme geldi bu konu? Çünkü bir yandan da yoga eğitmenlik eğitimi alıyorum ve hafta sonu son dersimiz olacak, son buluşmamız olacak ve son derslere doğru hoca integral teori denen bir teoriden bahsetti. Ve spiral dinamik yine bu integral teoriden çıkan. Ve bu konudan bahsettiğinde benim için sistem düşüncesiyle çok yakın geldi bana. O yüzden değer yaratma konusunda aslında insanların da bilgi sahibi olması gereken bir konu olduğunu düşündüm. Kendi değerlerini yaratma ve farklı bir açıdan sorgulama açısından güzel bir kapı olabileceğini düşündüm. O yüzden bu konuyu bugün konuşmak istedim. Ne zaman düşünsel veya duyumsal bir bağ kursam veya yaratıcı bir bağ kursam içimde bir merak olur ve onu paylaşmak da isterim. Şu anda da bunu içimde taşıyorum. Ama bir yandan da paylaştığım şeyin açık olmasını da isterim tabii ki karşı tarafın anlamasını da isterim. Yeni öğrendiğim bir şeyle çok hayatımın merkezinde olan bir şeyi bir araya getireceğim için de heyecanlıyım şu anda. Önce integral teoriden başlayabilirim. İntegral teori aslında filozof Ken Wilber'ın ortaya attığı bir teori. Aslında ortaya attığı da demeyeyim, hayatını vermiş bu teoriyi geliştirmek için. Bir nevi bir her şeyin teorisi olarak düşünebiliriz bu teoriyi. Ve integral düşünce üzerine kurulu. İntegral dediğimiz zaman ne anlayabiliriz? Yani beden, zihin, kalp ve ruhun bir aradalığına dayanan bir düşünce. Bu teorinin merkezi aslında, yani amacı kişilerin ya da bireylerin ve toplumların evrimleşebilmesi için bir yol haritası sunması. En önemli katkısı bu. Bu evrimleşme düzeylerine yönelik de bireylerin ve toplumların yine bilinç aşamalarını bize haritalandırması. Uygulama alanı da çok fazla. Aslında bu alanda çalışanların çoğu, bu alanda eser vermişlerin çoğu psikoloji alanından, ama sosyoloji, organizasyon bilimleri, yönetim bilimleri gibi birçok alanda bununla ilgili çalışmaları görmek mümkün. Yine felsefe alanında tabii ki. Yine burada temel alacağımız kavramlardan birisi kendini gerçekleştirme olacak tabii, kaçınılmaz olarak. Çünkü bireylerin ve toplumların evrimleşmesinden bahsediyoruz bilinç boyutunda. Kendini gerçekleştirme de yine Ken Wilber'ın ve daha sonrasında bu alanda düşünmüş değişik filozofların ve psikologların da sürekli referans verdiği Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramına da dayanıyor. Self-actualization. Ve bu self-actualized people, yani kendini gerçekleştirmiş, olgun insan diyebileceğimiz kimselerin özelliklerini inceliyorlar. Bu insanların motivasyonlarını inceliyorlar. Başarılı olmanın ötesinde kendini gerçekleştirmiş insanlar. Ve bu motivasyonların aslında çeşit çeşit olduğunu da görüyorlar. Tek tip bir motivasyon yok. Kimisininki içinden geliyor. Kimisininki dış dünyaya daha çok bağımlı motivasyon. Yani bir şey sunayım dışarıya gibi bir yerden bakıyor. Kimisinin motivasyonu daha kolektif, toplumu ön plana alarak düşünüyor. Kimisininki daha bireysel. Ama
Bunlardan birini tercih etmek kendini gerçekleştirme yolunda bir engel değil. Bu tip insanların motivasyonları da yine incelenmiş çeşitli psikologlar tarafından. Don Beck sanırım burada hocamın da referans verdiği isimlerden bir tanesiydi. Aslında söylenen şey şu: olgun insanların, kendini gerçekleştirmiş olan insanların söylediği ana düşünce şu: benim bilincim yükselirse aslında insanlara daha faydalı olabilirim. İşin özü bu. Ve bu yolda bir bilinç bu yolda giderken bir haritasını çıkarmak istersek hangi yollardan geçer? Tabii bu yollar hiyerarşik olmaz elbette. Ama biz de ancak kendini gerçekleştirmiş bir insan olduğumuzda bunun hiyerarşik olmadığını görürüz. Halen o yoldayken belki bir sonraki adım bize bir önceki adımdan daha üstün gelebilir elbette ki. Ama kendini gerçekleştirmiş bir insan için attığı her adım aslında o yolun bir parçası olarak bir hiyerarşide durmaz. İntegral teori dendiğinde aklımıza ilk gelen görsel veya bu konuyu biraz araştırdığınızda bulacağınız ilk görsel spiral dinamik. Bu spiral dinamik aslında her bir gelişim düzeyinin çeşitli renklerle ifade edilerek bir spiral etrafında görselleştirilmesinden oluşuyor. Bir hiyerarşiyi ifade etmekten ziyade farklı bilinç düzeylerinin aslında ifadesini yansıtıyor bir spiral etrafında. Gerçekten de vurucu bir görselleştirme. Her bir bilinç düzeyi de aslında insanın, o bilinç düzeyindeki insanın hayata baktığında bulduğu anlam ve bu anlam üzerinden kurduğu değerleri yansıtıyor. Yani bir hayat nasıl anlamlıdır ve hayattan bulduğum yegane değerler nedir her bir düzey için? Ve her bir düzey farklı renklerle ifade edilen spiral dinamikteki insanların hayata baktıklarında buldukları anlam ve hayatı algılayış biçimlerindeki farklılığı yansıtıyor. Yani her bir düzeyde birazdan tek tek açıklayacağım. İnsan hayata baktığında nasıl algılıyor bu hayatı? Çünkü herkes farklı farklı algılıyor. Ve bu algılayışta bulduğu anlam ne? Çıkardığı anlam nedir? Hayattan ne yapılmalı? Gibi çıkarımlarını ele alıyor. Hiyerarşik olmadan tabii, dışlamadan birbirine. Yani biri baskın gelir bazen hayatımızda. Birazdan sıralayacağım renklerden. Bazen birisi daha baskın gelir. Bazen iki ayrı renkte operasyon gösterdiğimizi görürüz. Yani iki ayrı renkten farklı değerler bedenimizde vücut bulur. Ama genellikle bir tanesi bir adım daha öndedir hayatın belli alanında, belli bir zamanda. Genellikle bu böyledir. Birinci adım ilk renk, bej. Ve bu renk aslında en temel ihtiyaçlarla ilişkili, hayatta kalma güdüsüyle ilgili. Bu bilinç düzeyinde hareket eden bir insan aslında hayatı tam olarak bir doğa olayı olarak görüyor ve yani hayata baktığında gördüğü algılayış bu. Hayatı bir doğa olayı olarak görüyor ve hayattan bulduğu anlam bir hayvan gibi, tıpkı diğer hayvanlar gibi davranmak. Yani hayatta kalmak özelinde. Tabii bu seviyede, bu bilinç düzeyinde yaşayan çok fazla insan olmuyor genellikle. Genellikle birkaç adım daha ilerliyoruz. Bebekler belki bu düzeyde sadece hayatta kalma üzerine yaşıyorlar. İkinci adım mor. Burada da kabile toplumları tarzında bir yaşamı görüyoruz. Hayata baktıklarında gördükleri şey, hayatı algılayış biçimleri, hayatın ne kadar gizemli ve anlaşılmaz olduğu, yönetilemez ve algılanamaz güçlerle şekillendiği hayatın. Ve hayatta buldukları anlamsa kötü ruhlardan, bu anlaşılmaz güçlerden korunmak için kabileme ya da aileme sığınmak. Böyle bir bakış açıları var. Kırmızı renkte üçüncü renk. Hayatı bakışları hayatın zor ve tehlikeli olduğu yönünde. Ve bununla savaşmak için de sürekli bir savaş halinde, sürekli bir hayatta kalma modunda ve ne pahasına olursa olsun. Mottoları bu şekilde. Yani bu hayat mottoları da onların hayattan buldukları anlam oluyor hayata baktıklarında. Algılayış biçimin aslında hayattan bulduğun anlamı belirliyor. Ve sonra da o da nasıl yaşadığını belirliyor. Mavi renkte dördüncü renk spiraldeki. Bu hayatı daha yüksek bir güce inanmak olarak görüyor. Daha yüksek bir gücün yönettiği ve
hayatın anlamını da bu gücün size söylediği her şeyi iman etmek, koşulsuz bir inanç göstermekte buluyor hayatın anlamını. Daha çok aşırı bir dindarlık olarak görebiliriz veya aşırı bir, evet, bu tür mistik olaylara aşırı bağlılık olarak görebiliriz. Bir sonraki aşamada turuncu aşama. Bu da kapitalist toplumlarda çok gördüğümüz, daha çok rekabet gibi temaların çok yoğun olduğu, hayatı birçok seçenekten birisini seçmek olarak algılayan ve hayatın anlamını da bu seçeneklerden en pragmatik bir şekilde en iyisini seçmek olan bir yarış olarak görüyor. Yani sürekli bir seçim ve bir rekabet içindeyiz. Turuncu da böyle bir varlık biçimi. Bir sonraki aşamada yeşil ve burada hayat aslında paylaşılan bir yer. Bütün insanlık tarafından paylaşılan bir oyun alanı. Hayatın anlamı da topluluklar kurmak ve topluluklara faydalı olmak, bir parçası olmak, paylaşmak. Eşitlik, bütün insanlar eşittir. Hayvan hakları, insan hakları, adalet gibi kavramlar da burada ön plana çıkıyor, bu tür değerler. Yeşil bilinç düzeyinde hareket eden bir insan da bu tür değerlere sahip. Belki sen de buraya kadar saydığım aşamalardan birisindeki hayatı anlamlandırış tarzını veya bu anlamlandırış tarzından çıkan hayattan aldığı o kişinin anlamını kendine yakın bulmuşsundur. Belki birkaç tanesini daha yakın bulmuşsundur. Buraya kadarki aşamalar aslında spiral dinamikteki birinci tiyer olarak adlandırılan aşamalardı. Yani burada olan insanlarda, bu bilinç düzeyinde olan insanlarda, birinci tiyerdekilerde bir hayat algılayışlarında ortak olan şey bir hiyerarşi. Yani ne demek istiyorum? Mavide bulunan bir insan mesela, yeşilde bulunan bir insanın değerlerini çeşitli seviyelerde yargılayabilir veya onu asla anlamlandıramayabilir. Anlamlandırabilir ama tamamen %100 olmaz bu anlamlandırma. Kendisinin dışında olarak benimser onu. Tamam, böyle birileri var, evet, eşitliği önemsiyor ama sanki bir yabancı, bir uzaylı gibi benimser. Bir hiyerarşik düzen vardır. Elbette ki bütün bu düzeylerde iyi ve güzel özellikler var. Mesela kendinden büyük bir varlığa bağlanmanın nesi kötü olabilir? Ekstrem uçlara gittiğinde olumsuz özelliklerini görüyoruz bunun ama insanı rahatlatan ve bir süblim, bir yükseklik duygusu veren bir tarafı da var bunun. Veya yeşil kısma baktığımızda mesela eşitliğin nesi kötü ama tepeden inen bir değer olduğunda bu eşitlik gerçekten irrasyonel boyutlara varabiliyor. Veya hayvan hakları. Gerçekten insanlar bunun mantığı bir adım geriye attıklarında veya o değer kendi içinden değil de dışarıdan empoze edilen bir şekilde geldiğinde çok büyük bir kaosa yol açtığını görüyoruz. Dünyada zaten özünde kaos var ve ekstradan böyle anlaşılmazlıktan doğan bir kaosun tekrardan sisteme eklenmesini çok gereksiz buluyorum. Bu birinci tiyer denilen kısımdakiler de aslında bu bilinç düzeyindeki insanlarda da ortak olan tek şey bu. Elbette somut örnekler de verebiliriz mesela. Örneğin hangi düzeyde bir bilince sahip olduğunuzu belki düşündünüz ama belki karar veremediniz. Bununla ilgili veya başka bir arkadaşınızı düşününüz. Bununla ilgili somut örnekler de verebiliriz tabii ki. Örneğin şu anda hangi bilinç düzeyinden bir tepki veriyorum gibi düşündüğümde mesela. Örneğin bir kafeye gittiniz. Çok rahat, relax bir aktivite, boş zamanınızı değerlendirdiğiniz bir aktivite ve orada verdiğiniz tepkilere bakın veya bir arkadaşınızın verdiği tepkilere bakın. İşte bir kahve alıyorsunuz. İlk aklınıza gelen düşüncelere bakın. Birazcık duraksayın ve onlara bakın. Bu kahveye bu kadar para verilebilir mi? Veya bu kahveye bu kadar para verdik işte. Bu mekanın kârı ne kadardır? Bu işe mi girsek? Veya bu kadar para verdik ama işte garsonun bize tavrı ne? İşte bize nasıl davranıyor? Bu kahveyi herkes içebilmeli. Değişik düşünceler gelebilir aklımıza. Mesela özellikle bu karlılık odaklı düşünüyorsanız elbette daha çok turuncu frekanstan konuşuyorsunuz. Veya herkesin içebilmesi gerektiğini savunuyorsanız orada o kahveyi keyifle içmek yerine bunlara odaklanıyorsanız, birazcık bağlam dışı kalıyorsanız burada yeşil tarafta daha çok yakın olabilirsiniz belki.
Belki şöyle diyorsunuz, ben bu kahveyi içiyorum ama ailem mesela dışarıda kaldı. Belki benim için o biraz mor alana, daha kabile tarafına daha yakın. Ben içiyorum ama bak onlar şimdi ne yapıyordur? Böyle düşünceler de gelebiliyor bazen insanın başına. Özellikle böyle rahat alanlarda insanın verdiği tepkiler bence gerçekten insanla ilgili çok şey söylüyor. Şimdi birinci aşama buysa, peki ikinci aşama ne? İkinci aşamada da 2 tane renk var sadece. Sarı ve turkuaz. Ve bunlar birbiriyle çok bağlantılı. İşte benim sistem düşünmesi dediğim şey de aslında burada devreye giriyor. Bu ikinci aşamaya geçtiğinde insan kendi değerlerini yaratmaya başlıyor artık. Yani dışarıdan bu eşitliktir, böyle olmalıdır, bu dindarlıktır, bu işte bu bizim tanrımızdır, buna tapmalıyız gibi fikirlerin dışında kendi değerini kurmaya başlıyor. Yani sonuç olarak bu insan eşitlikçi bir insan da olabilir, bir tanrısı da olabilir veya ailesine bağlı da olabilir. Ama bunu farklı bir perspektiften yapıyor. Sonuçtaki eylem değil burada önemli olan, perspektifi önemli. Yani bir sistem kendine dışarıdan bakan da bir gözle yapıyor bunu. Bu yönden ikinci aşama benim için sistem dinamiğini, sistem düşüncesini yansıtan bir aşama. O yüzden beni çok etkiledi. Bu ikinci aşamada elbette ki hiyerarşi de kalmıyor artık. Çünkü her bir aşama bir öncekini kapsadığı için bu aşamadaki renklerde de, yani sarı ve turkuazda artık insanlar hiyerarşiler olarak düşünmüyor. Yani bu aşamada ki bir bilinç düzeyi aslında morun da insanlığa olan katkısını görüyor, yeşilin de insanlığa olan katkısını görüyor. Ve mavinin de, yani kırmızının da, mesela kırmızı neydi? Hayatta kalmalıyız, ne pahasına olursa olsun savaşmalıyım. Ama bunun da bir katkısı var, bunu da görüyor. Fazla yargılamıyor, tarafsız bakabiliyor. Hayatın kaosunu da benimseyebiliyor. Hayattaki komplekslikten korkmuyor. Sistem düşüncesi de bunu içerir. Çünkü hayat aslında komplekstir. Uygarlığımızın gelişmesi için yaptığımız çoğu adım, işte gelişim, teknolojik gelişim vesaire, bu kırmızıların yaptığı savaşlar, turuncuların yaptığı kapitalist gelişim, teknolojik gelişim bizi bir yerlere getirdi, güzel meyveler verdi ama bir yandan da çevresel sorunları veya insanlık sorunlarını, psikolojik sorunları beraberinde getirdi. Bunları ele almadan daha fazla bir gelişim ve bir evrim olanağı bulamayabiliyor insanlık. Dolayısıyla farklı bilinç düzeylerinin araştırılması gerekiyor. Tam da bu noktadan bakıyor işte sistem düşüncesi de. Bu spiral dinamikte yansıtılan sarı ve turkuaz bölgelerdeki bilinç düzeyleri de. O yüzden beni gerçekten çok etkiledi. Aslına bakarsanız bu ilk düzeydeki renklerin, bu 6 rengin hayata dair hiyerarşiler kurması ve kendi bulduğu anlamı diğerinin önüne çıkarması veya kendi değerlerini en yüksek değermiş gibi yaşaması, başkasını dışlaması belki de bir komplekslik korkusudur. Yani hayat kompleks ve bundan korkuyorum ve bu çok normal. Yeterince bir aracın yoksa bu normal gayet. Daha güvenli bir alan isteyebilirsin ve bu gayet insani. Sistem düşüncesi de aslında bu kompleksliği kabul ediyor ve bunu artık insan uygarlığının bir üst seviyeye taşıyabilmek için buna dair metotlar geliştirmemiz gerektiğini söylüyor. Aslında tüm bunlar bir yandan da dünyayı olduğu gibi görme ya da görebilme potansiyeline ya da kabiliyetine bir çağrı gibi. Çünkü bazen gerçekten zor olabiliyor dünyayı olduğu gibi görmek ve anlamlandırmak. Örneğin yeşil kategoride olan kişiler, o bilinç düzeyindeki kişiler için ne demiştik? Herkes eşit dedik diyorlar, bu değere sahipler. Herkes anlam yaratır dolayısıyla ama ne hikmetse bazılarının yarattığı anlam bir tık daha anlamlı oluyor onlar için. Tabii bunu kabul edebilmek o kadar kolay olmayabilir. Ama gerçekten buna gönüllü olduğumuzda ben bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Sistem düşüncesi araçlarıyla. Hatta belki de şunu düşünüyorum. Sistem düşüncesi bu kadar parçalanmış bir dünyada bizi birbirimizi yargılamadan anlamanın belki sessiz ama çok güçlü yollarından bir tanesi olabilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin sistemin seni nasıl şekillendirdi? Değerler anlamında veya senin sisteme kattığın değerler anlamında. Bunu gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazarsan paylaşmak isterim. Ve bir sonraki videoda da bunları daha detaylı merak ediyorsan yine merak ettiğin şeyleri de sorabilirsin.
Sistem üzerine daha fazla video da olacak zaten. Ve bu yolculuğu da birlikte yürüyelim dersen kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.